2015 yılında hemşire Penny Whitbrow, nefes almasını durduran bir alerjik reaksiyon sonucunda derin bir ölümle yüzleşme deneyimi (NDE) yaşadı. Bu olağanüstü olay, yalnızca hayatını tehdit etmekle kalmadı, aynı zamanda varoluş anlayışını da dönüştürdü. Ve yaşam, ölüm ve bizi birbirimize bağlayan enerjilerin iç içe geçmiş doğasına ışık tuttu. Penny'nin yolculuğu, onu karanlık ve aydınlık alemlerinde dolaştırarak derin korkularıyla yüzleşmeye, sevgiyi kucaklamaya ve yaşamın anlarının kutsallığını yeniden keşfetmeye zorladı. Penny'nin zorluğu, EpiPen'le bir doz epinefrin uygulamasına rağmen nefes almakta zorlanarak hastaneye koşmasıyla başladı. Nefes yolunun tamamen kapanacağı korkusu, tıbbi bilgisine rağmen kendini çaresiz hissetmenin hayal kırıklığı ve birinin zamanında müdahale edeceğine dair umutsuz bir beklenti arasında düşünceleri hızla gidip geliyordu. Her zorlu nefes bir mücadele gibiydi. Zihni panik ile hayatta kalma kararlılığı arasında gidip geliyordu. Bir hemşire olarak Penny, anafilaksinin tehlikelerinin ve zamanında müdahalenin kritik öneminin farkındaydı. Ancak acil servise vardığında karşılaştığı gecikmeler ve ilgisizlik onu hem savunmasız hem de göz ardı edilmiş hissettirdi. Durumunu ifade etmek için elinden geleni yapmasına rağmen durumu kötüleşti. İkinci epinefrin dozu yalnızca geçici bir rahatlama sağladı ve Penny'nin nefesi daha da zorlaştı. Nefes yolunun kapanmak üzere olduğunu gösteren tiz bir hırıltı olan stridor sesleri duyulmaya başladı. Sonunda bir doktor müdahale etti ve Penny bayılarak bilincini kaybettiğinde bir kod mavi çağrıldı. Vücudu hızla travma odasına taşındı ve bir ekip hayatını kurtarmak için seferber oldu. Bu sırada Penny'nin bilinci fiziksel dünyadan öteye sürüklendi. Eğer bu videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarımızdan haberdar olmak için bildirimleri açmayı da ihmal etmeyin. Her hafta yepyeni ve ilgi çekici içeriklerle karşınızdayız. Abone olarak hem bize destek olabilir hem de bu yolculuğumuzun bir parçası olabilirsiniz. Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın. Sizin görüşleriniz bizim için çok değerli. Vücudu ona ihanet ettiği anda Penny'nin bilinci yükseldi. Bu daha önce hiç yaşamadığı bir histi. Görünmez bir güç onu hafifçe yukarı taşıyor ve aşağıdaki acı ve kaostan ayırıyordu. Zayıf düşmüş bedeninin ağırlığı eriyip gitmiş, yerini derin bir sessizlik ve ağırlıksızlık hissine bırakmıştı. Hayranlık ve merak arasında bir karışım hissediyor. Duyguları bu gerçeküstü ayrışmaya olan hayreti ve fiziksel bedeninde neler olup bittiğine dair bir endişe arasında gidip geliyordu. Yukarıdan Penny, travma odasında gerçekleşen sahneyi gözlemledi. Tıbbi ekibin telaşlı çabalarını ve eşinin dışarı çıkarılırken yüzündeki kederi fark etti. İlginç bir şekilde Penny kendi bedenini hemen tanıyamadı. Bunun yerine sahneyi meraklı bir mesafeden izledi ve yatağın üzerinde yaşam mücadelesi veren kadına üzülerek baktı. Bunun kendisi olduğunu fark etmeden önce. Bu ayrışma bakış açısında derin bir değişimin başlangıcını işaret ediyordu. Penny tıbbi olarak indüklenmiş bir komaya sokuldu ve özel bir merkeze hava yoluyla nakledildi. Fiziksel bedeni tepkisiz yatarken bilinci daha ötelere yolculuk yaptı. Penny'nin bir sonraki farkındalığı onu tamamen kuşatan bir karanlıkla ilgiliydi. O kadar derin bir boşluktu ki mekan ya da zaman hissini tamamen yitirmişti. Bastırıcı bir sessizlik, boğucu bir his yaratıyor ve korkularını büyütüyordu. Bu sonsuz boşluğun onun nihai gerçekliği olup olmadığını sorgulamaya başladı. Tüm hayatının bu sonsuz hiçlikten dikkatini dağıtmak için yaratılmış geçici bir yanılsama olup olmadığını merak etti. Yalnızlığın derinliği, terk edilmişlik ve umutsuzluk duygularını harekete geçirdi ve Penny'yi en derin korkuları ve belirsizlikleriyle yüzleşmeye zorladı. Karanlığın ortasında tüm varlığını yönlendirdiği yöne, hareket etme yeteneğini keşfetti. Uzakta zayıf bir ışık fark etti ve tüm iradesiyle kendini ona doğru yönlendirdi. Hareketi hızlı ve coşku doluydu. Bu, boşluktan kaçma ve bir aydınlanma alanına girme yolunda attığı ilk adımdı. Penny ışığa ulaştığında başlangıçta geçişini engelleyen bariyerlerle karşılaştı. Bu bariyerlerin ötesinden tıbbi cihazlarla çevrili bir hastane yatağında yatan fiziksel bedenini ve onu ziyaret eden kızını gördü. Kızının korkusunu ve üzüntüsünü hisseden Penny'nin kalbi sızladı. Çocuğunu teselli etmek istese de görünmez bir güç onu temas kurmaktan alıkoydu ve sadece çaresizce izleyebildi. Zamanla bu bariyerler çözülmeye başladı.
Ve Penny daha sonra büyükannesi olarak tanıyacağı ışık saçan bir kadın varlıkla karşılaştı. Bu varlık sevgi, sıcaklık ve güvence yayıyor. Penny'yi çevreleyen karanlığı parçalayan bir kucaklamayla ona sarılıyordu. Karanlık parçalanıp ışığa dönüşürken Penny duygusal yüklerinin hafiflediğini hissetti. Bu karşılaşma sevgi ve bağın, iyileştirici gücünün bir sembolüydü. Penny'nin Andy'sinin doruk noktasında ilahi bir varlıkla karşılaştı. Bu ışık tarifsiz bir sevgi, anlayış ve kabul duygusu yayıyordu. Penny hayal edemeyeceği bir şekilde hayatını gözden geçirdi. Zor durumdaki bir anneye market alışverişi için ödeme yapmak gibi yaptığı, küçük iyiliklerin bile başkalarını şefkat dolu eylemler yapmaya teşvik ederek geniş etkiler yarattığını gördü. Buna karşılık dile getirilmemiş yargılarının ve olumsuz düşüncelerinin enerjisiyle yüzleşti ve bu ifade edilmemiş duyguların bile bir ağırlık ve etki taşıdığını öğrendi. Bu hayat gözden geçirme sırasında Penny, tüm düşünce ve eylemlerin derin bir şekilde birbiriyle bağlantılı olduğunu kavradı. Örneğin, markette birkaç doları eksik olan zor durumdaki bir anneye yardım ettiği bir an ona gösterildi. Penny için küçük bir iyilik gibi görünen bu eylem, beklenmedik şekillerde dalgalandı. Yıllar sonra o anne bir gıda bankasında gönüllü oldu ve ihtiyaç duyan sayısız aileye destek sağladı. Bu şefkat zinciri en küçük jestlerin bile ne kadar geniş bir etkiye sahip olabileceğini göstererek her anın sevgi ve farkındalıkla hareket etmenin önemini pekiştirdi. Penny bedenine döndüğünde hastanede uyanmış, kafası karışmış ama yenilenmiş bir amaç duygusuyla doluydu. Yolculuğunu ve öğrendiği dersleri canlı bir şekilde hatırlıyordu. Fiziksel iyileşmesi yavaş olsa da Penny hayata yeni bir netlik ve kararlılıkla yaklaştı. Yıllarca süren acı ve kayıpların bir sonucu olarak inşa ettiği duygusal duvarları yıkmak için çalıştı, kırılganlığı ve özgünlüğü kucakladı. Penny'nin deneyimi diğerleri için bir umut ışığı haline geldi. Örneğin, Penny'nin hikayesini bir yerel topluluk etkinliğinde duyan bir kadın, bunun yaşam hakkındaki bakış açısını nasıl değiştirdiğini paylaştı. Penny'nin cesaretinden ve öğrendiği derslerden ilham alan kadın, bir huzur evinde gönüllü olmaya başladı ve yaşamlarının son dönemindeki insanlara rahatlık ve bağ sundu. Bu anekdot, Penny'nin içgörülerinin beklenmedik ve dönüştürücü şekillerde yaşamları nasıl etkilediğini vurguluyor. Penny hikayesini geniş çapta paylaşmaya başladı ve sayısız insanı önceliklerini yeniden düşünmeye ve sevgiyle bağın dönüştürücü gücünü kucaklamaya teşvik etti. Yolculuğu, yaşamın birbirine bağlı anlar dizisi olduğunu ve her birinin bizi şekillendirme ve yeniden tanımlama potansiyeliyle dolu olduğunu pekiştirdi. Penny'nin ölümle yüzleşme deneyimi, onun yaşamında ve dokunduğu insanların yaşamlarında silinmez bir iz bıraktı. Farkındalık, nezaket ve özgün bir yaşam savunucusu oldu. Hikayesi, insan ruhunun dayanıklılığı ve sevginin kalıcı gücü hakkında güçlü bir hatırlatıcı olarak hizmet ediyor. İçgörülerini paylaşarak Penny, başkalarının şifa, umut ve her anın kutsallığına daha derin bir takdir bulmasına yardımcı oldu. Bu yolculuk her ne kadar derinlemesine kişisel olsa da evrensel bir mesaj taşıyor. Karanlıkla yüzleştiğimizde bile ışık ve sevgi galip gelir. Penny'nin dönüştürücü deneyimi, yaşamlarımızı dolu dolu, şefkatle ve amaçla yaşamak için içimizdeki sınırsız potansiyeli aydınlatmaya devam ediyor. Bu yolculuk şimdi mirasının bir parçası olarak hiçbir sevgi eyleminin çok küçük olmadığını ve hiçbir anın anlamdan yoksun olmadığını hatırlatıyor. Eğer bu videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarımızdan haberdar olmak için bildirimleri açmayı da ihmal etmeyin. Her hafta yepyeni ve ilgi çekici içeriklerle karşınızdayız. Abone olarak hem bize destek olabilir hem de bu yolculuğumuzun bir parçası olabilirsiniz. Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın. Sizin görüşleriniz bizim için çok değerli.